Gökyüzü, insanoğlunu her zaman cezbeden bir bilinmezlikler diyarı. İnsan, varoluşundan beri gökyüzünü kendine bir hayal ve amaç olarak seçmiştir. Bunun sebebi insan beyninin bilinmezliklerle olan mücadelesinde yatmaktadır. Beyin, bilinmezliklere sürekli bir açıklama getirme telaşındadır. Çünkü anlaşılamayan şey beyin için ölüm ve tehdit demektir. Bundan dolayı insan hiçbir zaman ulaşamayacağı ve sürekli olarak uzaktan izleyeceği bu gökyüzünü tanrısallaştırmıştır. Yaşadıkları hayatta başlarına gelen kötü şeylerin kaynağı olarak gökyüzündeki tanrıları göstermişler ve kötü şeyler olmaması için tapınakları inşa etmişler, ritüeller yapmışlar, hatta insan kurban etmişlerdir. Sonuçta karşılarında uçsuz bucaksız bir güç ve kendilerini kızdıran herkesi cezalandıran tanrılar vardı. Ve onları sakinleştirmek için her yol denenmeliydi. Günümüzde bulunan ilk yerleşik yapı Göbekli Tepe'dir. Göbekli Tepe'nin inşasının M.Ö. 10.000 yılı civarında olduğunu biliyoruz. M.Ö. 10.000 yılında göçebe insanlar kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak derme çatma barınakların dışında hiçbir yapı inşa etmemişlerdi. Peki bu insanlar kendilerinden bile büyük taşları, el arabaları ve yük hayvanları olmadan 2 kilometre boyunca taşıyarak bu yapıyı niçin oluşturdular? Tam da burada size videonun başında da bahsettiğim inanç olgusu devreye giriyor. İnsanların inançla olan bu ilişkisi kendi sınırlarını zorlamaya etti. Öyle ki şu anda hala o teknolojiyle ve o koşullarda nasıl yaptıklarını anlamadığımız birçok devasa yapı mevcut. Bu yapılar dünyanın dört bir tarafında çeşitli şekillerde bulunuyor. Hadi gelin birlikte bu yapılara bir göz atalım. Bu şekillerden en ilginç olanı ve en çok bilineni piramit şeklinde olan yapılardır. Piramit yapılarının ilk örnekleri zigguratlar M.Ö. 3000 yılında Mezopotamya'da inşa edilmiştir. Bu yapılar halkın sadece ritüellerini gerçekleştirdiği, tanrılara tapındığı yerler değildi. Bu yerlerde tanrıların yaşadığına da inanılırdı. Ve bu sayede tanrılar insanlara çok daha yakın olurdu. Her şehrin kendi tanrısı mevcuttu. Ve tanrılarla sadece rahipler iletişime geçebilirdi. Tanrıların isteklerini halka ileten rahipler zaman içinde tanrı rolüne bürünmüşlerdi. Antik çağlarda insanlar tanrı ve tanrıçaların dünyadaki oluşan bütün doğal afetleri ve gökyüzü olaylarını oluşturduklarını düşünürlerdi. Hatta o sene tarım yaptıkları mahsullerin verimli olup olmayacağına dahi tanrıların karar verdiklerine inanırlardı. Kısacası antik çağ insanının başına gelen her şey tanrılar tarafından geliyordu. Ve onlarla iyi geçinmek gerekliydi. M.Ö. 3000'li yıllarda kurulan Mısır devletinde de bu tanrılara inanılırdı. Ama burada büyük bir değişken mevcuttu. Mısır'ın kurucusu Firavun devleti kurduktan sonra kendisini tanrıların elçisi ilan etmiş ve halkın tanrılarla olan bütün ilişkisini kendisi üstlenmişti. Bunun sonucu olarak da kendini bu dünyanın tanrısı ilan etmişti. Firavunlar kendi mezarları için devasa taş bloklarla metrelerce yüksek piramitler inşa ettirdiler. Bu piramitler zamanla firavunlar içinde bir güç yarışına dönüştü. Bir firavunun ölümünden sonra başa geçen firavun bütün hayatını diğerlerinden daha büyük bir piramit yaptırmaya adıyordu. İnsanoğlunun yüksek yapılar inşa etme ve imkansız başarma arzusu piramitlerle beraber son bulmadı tabii ki de. Çinliler pagodalarıyla, Hristiyanlar çan kuleleriyle, Müslümanlar ise minareleriyle hep daha yüksek yapı yapma yarışında oldular. Bu yapıların ortak noktası ise dinsel ve simgesel motivasyondu. Bunların en ilginç ve en trajik olan örneği ise Babil Kulesi'dir. Efsaneye göre Babilliler Tanrı'ya ulaşmak için bu kulenin inşasına başlamışlar. Bu yapı 7 katlı bir ziggurat şeklinde olup her katı Tanrı'ya giden yolda bir aşamayı sembolize eder. Bir insan ancak bütün katları öğrenip anladıktan sonra, yani 7 basamağı sırayla çıktıktan sonra Tanrı'ya ulaşabilir. Babil Kulesi İncil ve Tevrat'ta kibir temeli üzerine anlatılır. Büyüklük peşindeler insanlar. Göğe, Tanrı katına kadar bir kule inşa etmeye giriştiler. Tanrı buna karşılık farklı diller yarattı. Böylece birbirlerini anlamakta aciz kalan yapımcılar bu işten vazgeçtiler. İşte Tevrat'taki Babil Kulesi'ne dair bu alıntı insanoğlunun yüksek yapılar inşa etmeye olan
ebedi tutkusunu tanımlar. Antik çağlarda yakılan bu ateş, teknoloji ve bilimdeki ilerleme ile daha da hızlanarak ve büyüyerek devam etti. Zamanla dinsel yapılar yerini kapitalist dünyanın güç simgesi olan yüksek yapılara bıraktı. İlk gökdelen olarak inşa edilen yapı, Chicago'da 1884-85 yıllarında yapılan 42 metre yüksekliğiyle Home Insurance binası olarak kabul edilir. Yapıya sonradan ilave edilen 2 katla birlikte yüksekliği 54,9 metre olmuştur. 1969 yılında kapitalizmin en büyük aracı ve ateşleyicisi olan petrolün bulunmasından sonra Dubai'de kapitalizmin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dünyanın en yüksek gökdeleni Dubai'deki Burj Khalifa'dır. Bu gökdelenin uzunluğu tam 829,8 metredir. Göbekli Tepe'deki ilk sütunun dikilmesinden tam 12.000 yıl sonra insanoğlunun geldiği nokta inanılması güç ve imkansız gibi görünüyor, değil mi? Buraya kadar insanoğlunun Tanrı'ya yakın olma arzusu ve güç simgesi olarak ortaya çıkan yüksek yapılar inşa etme arzusunu ele aldık. Peki bunun tam tersi bir yapılaşma olabilir mi? Tam tersi derken gerçek anlamda tam tersinden söz ediyorum. Earth Scraper, Türkçe'ye yerdelen olarak da çevirebiliriz. İnsanlar kırsal alandan şehirlere göç ettikçe kent nüfusları arttı. Ve bu yeni gelen nüfus yükü için yer kalmayan kentlerde şehir planlamacıları gözlerini yer altına çevirdi. Meksikalı mimarlardan oluşan bir ekip Meksiko City'de yerden 300 metre aşağıya inen 65 katlı bir cam ve çelik piramit tasarladı. Tekliflerin arkasındaki firmanın kurucu ortağı Esteban Suarez, Meksiko City'de daha fazla bina için çok az yer var ve yasalar 8 katın üzerine çıkamayacağımızı söylüyor. Bu yüzden tek yol aşağı demiştir. İnşası için öngörülen nokta, Sogalo olarak da adlandırılan Meksiko City'nin merkezindeki Plaza de la Constitution Meydanı. Yerdilenin üst kısmı gün ışığından faydalanmak amacıyla devasa bir cam çatı şeklinde tasarlanmıştır. Yapının tüm katlarının ışık alabilmesi ve klostrofobik bir ortam oluşturmaması için orta bölümleri zemin katına kadar boş bırakılmış ve böylece tüm katların doğal ışıktan faydalanabilmesi amaçlanmıştır. Tasarımda aynı zamanda hava kalitesini ve yer altında oluşabilecek kasvetli manzarayı iyileştirmek amacıyla bitki ve ağaçların da bulunduğu ortak alanlar planlanmıştır. Belki de bu ortak alanlar kalabalık şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen insanlar için de değişik bir alternatif olacaktır. Daha önce bu yapının piramit şeklinde tasarlandığından bahsetmiştim. Bu şekilde tasarlanmasının inşa maliyetleri ve işlevsel olmasının yanında antik çağlarda yaşayan Azteklerin mimarisini de temsil etmesi önemli etken olmuştur. Bu yüzden yapının içinde Meksika tarihini ve piramitleri içeren bir müze ve kültür merkezi de yapılması planlanıyor. Aynı zamanda bu yapının içerisinde ulaşımı kolaylaştırmak için zemin seviyesinin hemen altından geçmesi planlanan bir metro istasyonu tasarlanmıştır. Tasarlanan bu yapının en büyük avantajı Meksiko City'nin meydanında yıl boyunca gerçekleşen sayısız konser, açık hava sergisi ve askeri geçit törenleri gibi etkinliklerin yapılmasını engellemeyecek olmasıdır. Bu yapıların inşasında ışığın nasıl sağlanacağı, atıkların nasıl ortadan kaldırılacağı, yangın ve sellerde insanların nasıl korunacağı gibi birçok soru bulunuyor. Ama bu sorulara benzer birçok soruyla gökdelenler gibi devasa yapılar inşa ederken de karşılaştığımızı unutmamak gerek. Karşısına çıkan bütün sorunları aşmayı başaran insanoğlunun potansiyeli bu projedeki engelleri de aşabilecek mi? Sizce bu proje imkansız mı?